Mutfakta hayattan güzel bir günden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda oldukça lezzetli tavuk suyuyla salma bulgur pilavı hazırladım. Ben haşlama suyu olarak tavuk suyu kullandım. Sizler de et suyu da kullanabilirsiniz. Ve pilavımıza geçmeden önce kanalımızın büyümesi, gelişmesi için kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, yeni tariflerimiz için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Tabii ki hemen şöyle güzelce malzemelerimize geçiyorum. 750 gram tavuk, 1 kuru soğan, yarım baş samırsak. Ben yarım baş kullandım. Siz 2 diş olarak da kullanabilirsiniz. 3 tane defne yaprağı, 1 havuç, 2 litre su, tuzumuz var. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Salma bulgur pilavımız içinde 6 su bardağı tavuk suyumuz var. Yarım çay bardağına yakın zeytinyağı, tuz, 3 su bardağı bulgur, 2 yemek kaşığı tereyağı. Salma bulgur pilavımızı yapabilmek için öncelikle tavuk suyumuzu hazırlıyorum. Tenceremi ocağın başına aldım, güzelce geçtim. Hemen şöyle havucumuzu soydum arkadaşlar. Kuru soğanımızı da soydum. Samırsaklarımızı da güzelce ezdim ön hazırlık olarak. Hemen tavuk suyumuzu hazırlayabilmek için işe havucumuzu rendelemekle güzelce başlıyorum. Hemen şöyle güzelce kuru soğanımı da içerisine gelişigüzel doğruyorum. 3 tane defne yaprağımı da aldım. Hemen şöyle güzelce tavuklarımızı da içerisine ilave ediyorum. 1 çay kaşığı pul biber. Baharatlar tamamen sizin damak tadınıza kalmış arkadaşlar. 1 çay kaşığı karabiber. Şimdilik sadece 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da yağımızı da ilave ettim. Hemen 2 litre suyumuzu tenceremize alıyorum. Tabii ki samırsağımızı da alacağım. Öncelikle şöyle güzelce samırsağımızın içerisine suyu ilave ettim. Karıştırıyorum. Evet, tavuklarımızın üzerine aldım. Tamamen 2 litre suyumuzu da aldım arkadaşlar. Öncelikle yarım saat, hatta yarım saatten 5-10 dakikada fazla pişebilir arkadaşlar. Güzelce pişiriyorum. Evet, şöyle tenceremizin kapağını hemen açıyorum. Ocağımızın altını da kapatıyorum. Doğru süzme aşamasına gidiyorum arkadaşlar. Güzelce şöyle tavuk suyumuzu alabilmek için pilavımızı yaparken hemen şöyle güzelce süzüyorum arkadaşlar. Tenceremize tavuk suyumuzu süzdüm. Siz içerisine havuç da ilave etmeyebilirsiniz. Eğer sadece pilavınızı yaparken tavuk suyu olsun istiyorsanız içerisine baharatları da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Samırsak da biz öyle sevdiğimiz için yarım baş ilave ettim dediğim gibi arkadaşlar. Yine samırsağınızı da siz 1 ya da 2 diş ilave edebilirsiniz. Şimdi pilavımı yapmaya gidebilirim. Hemen güzelce tenceremi yine ocağımıza aldım. Şöyle bir içerisini suyla çalkalamam yeterli arkadaşlar. Zaten pilavı aynı tencerede yapacağım için. Şöyle güzelce 6 su bardağı tavuk suyumuzu tenceremize alıyorum. Evet, 6 su bardağı tavuk suyumuzu tenceremize aldım. Hemen üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Tuzunu da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben tavuk suyu hazırlarken ayarladım arkadaşlar. Şöyle küçük bir şey daha atmak istiyorum. Tuz. Ocağımızın altını da güzelce yakıyorum. Öncelikle tekrar şöyle bir kaynamasını bekleyeceğim. Suyumuz kaynadı. Hemen içerisine bulgurumuzu salıyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Yine öncelikle
tamamen kaynamasını bekliyorum. Tamamen kaynadı. Hemen kapağımızı kapatıyorum. Bulgurumuzun orantılı bir şekilde pişmesi için öncelikle kaynatıp kapağını kapattım. Şöyle mum alevi kadar da ocağımızın altını kıstıktan sonra 15 dakika pişmeye bırakıyorum. Pilavımız güzelce pişti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi göz göz oldu. Artan tavuk suyumuza da bu arada şöyle güzel bir çorba yaptım. Hemen. Tabii ki onu da yan tarafa alıyorum. Ve güzelce ocağımızın altını açıp öncelikle tereyağımızı eritiyorum. Evet, tereyağımız da eridi. Güzelce üzerine ilave ediyorum. Bol yağlı sevmiyorsanız 2 yemek kaşığı kadar da ilave edebilirsiniz dolu dolu. Evet, şöyle karıştırdım. Burada öncelikle pilavımızın demlenmesini bekleyeceğim. Hemen kapağımızı kapatıyorum. Bir 5-10 dakika dinlendikten sonra servis aşamasına geçiyorum. Servise almış olduğum tavuk suyuyla oldukça lezzetli salma bulgur pilavımızı sebze yemekleriyle taçlandırıp tüketebiliriz. Ayrıca güzel bir ayran da yanında hazırlayabiliriz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Hoşça kalın.